Değerli takipçilerim merhabalar. Nasılsınız bakalım? Bizleri soracak olursanız bizler de çok güzel cennet köşelerinden bir bahçedeyiz bugün. İzmir'in Foça ilçesindeyiz. Foça Menemen arası diyebiliriz. Yazlık bahçelerindeyiz. Geçen sene bu bahçeyi budamıştık biz. Melih abimizin bahçesi. 35-40 ağaç var. Ve şurada sağ komşuyu da budamıştık. Tabii sağ komşumuz geçen seneden bize çok sinirli. Şu anda telefonu çeken Binali abimiz. Biz bu bahçeyi budarken ne yaptık biz bu bahçede? Ağaçlarımızın öncelikle bir şekli yoktu. Ondan sonra Binali abimizin de bahçeleri kökten 3-4 dal çıkmıştı. Onları genelde teke düşürdük ve bir ağacımızda gövde çizikler uyguladık. Şimdi o çizikler ne oldu, ne evrede onu göstereceğim. Ondan sonra büyük bir tane İdrimit ağacını budamıştım. Onun da son halini göstereceğiz. Ondan sonra bu videonun geçen sene budama yaparken hali linkini açıklamalar kısmına sizlere paylaşacağız. Şimdi bu bahçeyi önce tarla sahibimize bir şey yapalım. Geçen sene sizlere bir yıl sonra ne olacak, nasıl bir kesim yaptık ve bir yılda neler değişti ve komşunuz her ne kadar bize kızmış olsa da şu an telefonu çeken abimiz ve komşunuzun bir yıl sonra bahçesi nasıl oldu sorusunu kendisine soracağım. Sizin bahçenizdeki değişim ne oldu abi? Merhabalar, kolay gelsin. İsmim Melih Tokatlıoğlu. Emekliyim. Eren hocamı bulduğumuz için bize çok teşekkür ederiz. Bahçemize geldiğimizde hocam bir şekil budaması yaptı. Teklemesini yaptı ve söyledi. Ağır kesim yapacağım. Bu sene meyveden bir şey bekleme. Seneye yıkılacak burası dedi. Ve dediği gibi oldu. Bahçeyi gördüğünüz gibi her şey standartında fesleğen gibi yaptı. Biz hocamızdan çok memnunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Herkese de faydası var. Komşumuza da tavsiye ettik. Önce komşumuz kızdı ama bu sene kendisi söyleyecek. Göreceksiniz inşallah. Binali Yıldırım abi, Binali abi. Siz nasıldı bahçe bir anlatın bakalım. Biz tabii Binali abiyle tanışmıyoruz. Komşusuyla arası çok iyi olduğu için kendisi de İzmir'deydi. Hadi budadık. Tabii bahçesini görünce abimiz biraz kudurdu. Binali abi, bahçen nasıldı? Ben alayım istersen şöyle. Bir dakika. Ben hiçbir şey dokunmayayım. Tam böyle protokol konuşması yapacak gibi. Merhaba arkadaşlar. Eren hocamın da dediği gibi geçen sene ben rahatsızdım. Rahatsızlığımdan dolayı gelememiştim. Sağ olsun Melih Bey'in sayesinde bizim bahçeyi de budamışlardı. Geldim bahçeyi gördüm. Şok oldum. Yani gerçekten çok kızdım. Hayatta Melih'e kızmam ama Melih'e de çok kızmıştım. Eren Hoca'ya da çok kızmıştım. Zorla büyüttüm de biraz göze geldi de bilmem ne oldu da böyle kıyım mı olur, böyle budama mı olur, düşmanca girdi falan. O arada tabii bunu böyle kafamda yaparken Allah bize bahşetti, bir hastalandım. Hastalığımdan da aklıma ilk gelen acaba Mayıs ayına varır mıyım? Ağaçların biraz kendini toplar mı? Bir daha görür müyüm? O derece yani kızmıştım. Ama Allah razı olsun ikisinden de. Şimdi bahçe o kadar güzel olmuş, ağaçlar o kadar şekillenmiş ki. Yani her sene bir Eren Hoca elinin değmesi lazım ve şart. Kendisine teşekkür ediyorum. İşlerinde de başarılar diliyorum. Bereketli olsun. O zaman ne yapalım Binali abi? Hem sizin budadığımız ağaçları görelim, hem çizik uygulamıştık. Melih abinin çizikleri ne alemde? Bir yıl sonra merak ediyorsunuz. Ya hocam çizik atıyorsunuz ama bir yıl sonra gösterir misiniz onları? Onları göstereceğim. Geçen seneki bahçenin şikayeti neydi? Onları bir gösterelim. Hadi buyurun abi. Sen ver bana Melih abi. Şimdi gelin abi şöyle biraz yakın duralım. Gel canım artık. Şimdi makası bir getirebilir misiniz abi? Şimdi geçen seneki videoyu biraz önce izledim. Nasıl değil diye. Bizim ağaçlarımız, yapraklarımız biraz daha sarıydı ve meyve saplarımız, meyve sürgünlerimiz çok ince ve cılızdı. Biz onları ince yaparak biz meyve sürgünlerimizi biraz daha güçlü
hale getirmeliyiz ki meyvelerimizi her sene yapsın ve daha iri meyve yapsın çalışması yapmıştık. Şu anda bu sene bile, yani budadıktan bir sezon sonra çok güzel meyve de yaptı ve asıl meyveyi biz önümüzdeki sezon bekliyoruz. Ve abi şuraya çok yakınlaşmanı istiyorum. Biz buraya da geçen sene çizikler uyguladık. Bakın bir tane şurada çizik uygulamışız. Çünkü bu ağaç bizim çok çıplaktı. Şuradan kestik biz. Çok kalın bir dalını kestik. Kesmek zorundaydık. Şuradan çizik attık ve şu sürgünü elde etmişiz. İkinci bir çizik atmışız. Oradan da 2 tane elde etmişiz ama birini kırmışız. Üçüncü de büyük ihtimal patlamamış. Dördüncü çiziğimizde de 2 tane sürgün çıkmış. Beşinci çizdiğimizde de çok güzel sürgün. Altıncı çizgimizde de 6. sürgün çıkmış. Bu da demek oluyor ki çizik uyguladığımız yerlerden bize sürgün veriyormuş. Şöyle bir kapının önündeki abi büyük Edremit ağacına bir çıkalım. Çok güzel bir yer burası arkadaşlar. Cennet gibi. Ve şu ağaçlara da bir bakalım abi. Formunu bir gösterelim. Yani hepsi aynı seviyeye geldi. Biliyorsunuz ki yazlık bahçelerimizi biz daha çok böyle minyatür şekle sokmaya çalışıyoruz biz. Ki hepsi bu seviyeye geldi ve çok güzel meyve gözleri de var. Hemen dışarıdaki bir bakalım. Tabii ana yol olduğu için biraz ses gürültü fazla. Şimdi değerli arkadaşlar, bu da bizim geçen sene çok sert budama yaptığımız ve ağacın yarısından çoğu kuru olan ve birazcık yoğun ince ara yaptığımız ağacımızın son hali. Ağacın %99'u şu anda hepsi sürgün, taze sürgün. Ve şunlar da şöyle bir yaklaşalım. Sürgünlerimiz de hepsi önümüzdeki yıla meyve gözü. Bu sezon 1,5 kasa verdi. Önümüzdeki sezon ise minimum 5 kasa meyve bekliyoruz bu Edremit ağacından ki zaten meyveli halini de yazın size göstereceğim. Bakın biraz geriden bir bakalım abi, ağacın gövdesini görüyor muyuz? Kalın odunları görmüyoruz. Hepsi tamamen yeşil aksam oldu ve birazcık daha geriden bakalım. Ağacın bir goble şekli oluştu. Bunda bir şekil yoktu bizim. Şekil olmadığı için fazla bir kesim yaptık. Ve 9 kaç yaşında bu ağaç? 12 var hocam. 12 yaşında. Var, 12 var. 12 yaşında bir Edremit ağacımız. Bu yıl minimum bir 5 kasa meyve bekliyoruz. Ve bu meyveli halini de sizlere yazın göstereceğiz. Hemen Binali Yıldırım abimizin bahçesine geçiyoruz sağ tarafta. Oradaki yaptığımız işlemleri gösterelim size. Oradan mı gelelim? Ev alma komşu al derler. Aynen. Çok güzel bir söz. Şimdi bu bahçede geçtiğimiz sezon katliam yaptık. Bildiğiniz katliam diye. Hatta çok kesim yaptım diye bunu ben videosunda paylaşmadım. Neden paylaşmadım? Burayı şimdiye kadar budama yapan abimiz de bizle beraberdi. Evet. Ona çok fazla laf soktuk tabii biz. Neden bu hale getirdin diye ağaçları. Bir seçenek vardı. Kesmek, başka bir şey değil. Yani süsleyebilirdim. İşte tarla sahibi kızıyor diye bir iki dal alabilirdim ama içim rahat etmezdi. Bir yıl önce bunları hepsini teke düşürdük. Şunlar gibi hep buraları kestik, ince ara yaptık ve tek gövde haline getirdik. Şöyle bir gelelim abi. Ve tabii ki ağaçların rengi böyle değildi. Daha böyle sarı, daha bir keyifsiz. Teke düşürdüğümüz zaman ne oldu Binali abi? Fesleğen gibi. Değil mi? Siz bir yıl boyunca bunun derdine düşünüyorsunuz. Eren Hoca'yı yakalayacağım ve Eren Hoca'yı döveceğim dediniz. Nasıl kıydın da? Değil mi? Şimdi şurada bir çok yamuk bir ağaç vardı. Ona bir bakmak istiyorum. Şimdi bu ağaç bizim bahçenin en problemli ağacıydı. Şöyle yarısı, yani şurada kestiğim yerler şöyle yerden
yaklaşık yarım santim yükseklikte şöyle kapatmıştı burayı. Yarım metre. Ve şekli yoktu. Bildiğiniz duvara değiyordu. Bunu katlettim. Tabi yarısı biraz sağa kaymıştı. Ne yaptık? Soldan da bir destek olması gerekiyordu. Binali abi bunun büyüklüğü ne kadardı tahmini? Bıraktım ya bir dal şu. 10 santim anca vardı. Çok küçük bir şey değil mi? 10 Hatta santim. kırmayın dedim ben yanlışlıkla. Aynen aynen. Şunu kadar bir şeydi. Şöyle. Şu an çok Bana güzel oldu. telefonla He. söylendin kesilmesin diye. Şimdi dibinde koyun gübresi var görüyorsunuz. Bu istenmeyen bir durum. Bir ağacın eğer dibine gübre atıyorsak bunu ağacın taş düşümünden atıp hemen toprakla buluşturmamız lazım. Kamera bizi gösteriyor değil mi abi? Tabii tabii. He. Onu direkt toprakla karıştırmamız lazım. Biz ağacın tam dibine köküne atarsak bu asitli ya bizim ağacımızı yakar. Bizim ağacımızı yakar bu abi. Gövdeyi. Artı bizim gübreler ağacın ana kökünden değil, bizim kılcallardan alır. Kılcallar da genelde buradadır. Ağacın taş düşümünden. Şu an şu gübreyi şuraya koy. Bu gübre bu kadar yığın haldeki gübreden daha verimlidir bu. Daha faydalı. Aynen öyle. Böyle yaparak güneşe maruz kaldığı zaman bütün bunun besin maddeleri hepsi ölüyor. Yanmış gübreyi attıktan, taş düşümüne attıktan hemen sonra toprakla buluşturalım ki reaksiyona geçsin. Şu an asitle beraber kökleri yakar bu. Ve burada dibine durmasının hiçbir anlamı yok. Çok sıkça görüyoruz. Atıyorlar bir iki kürek ağacın tam böyle kökünün olduğu yere. Yani bu ağacın kökü yani gübreyi buradan almaz kesinlikle. Yıllarca da kalsa o almaz. Ama şuraya atın, şuraya atın, şuraya atın, şöyle atın, şöyle atın, şöyle atın. Tamamdır. Bu kadar işlem. Kılcal damarlar. Aynen öyle. Şu sistemle yapsam bile daha iyi. Bu da geçen sene çok kesim yaptım bu ağacımızda. Bu ağaçta videoda anlatmamıştım. Şimdi bunun köküne bakmayın. Birazcık geriden bakın. Bazen ikili, üçlü dallar mecburen bırakabiliyoruz. Öyle bir bırakılmıştı ki bu. Yani birinden kesip diğerinden vazgeçmemiz gerekiyordu. Diğerini kesip her ikisinde olmamız gerekiyordu. Ne yaptık biz? Halihazırdaki dalın üzerinden taç sistemi oluşturduk burada. Çünkü bir taneyi kessen paralel olacak. Diğerini kessem paralel olacak. Bunu da ortayı tamamen açmıştım. Ve doğru budamayla ne dip sürgün çıkar ne de ortada bir sürgün çıkar. Burada abi yazın hiç dipleri kestiniz mi? Yok. Hiçbir şey ellemediniz Yok, değil mi? yok. Heh. Bak şöyle ne güzel sistemi oldu ağacın. Tabii bu da sıkıntılı bir ağaçtı. Gezdik gördük. İnsan mutlu oluyor değil mi böyle Hocam çok mutlu oluyorsun. budadıktan sonra böyle bir yıl şeyini görmek. Kendine geliyor. Evet. Yani böyle yerlere güzel villa yapıyorsunuz. İçerisine zeytin ağacı diktiniz mi daha mutlu oluyoruz. Şöyle kimisi alır işte boş bırakır tarlayı değil. Mesela yılbaşı gecesinde doğaya sesleniş videosu yayınlamıştım ya. Çok güzel bir bahçede budama yaptık 10 gün boyunca. Hatta orada o kadar sevdim ki o köyü bir tane bahçe almak istedim. Fazla zıt geçti. Gösterdi yerleri. Hatta bir tane bahçe almak istedim. O kadar güzel bir köydü ki 10 gün boyunca hiç insan görmedim orada. Her şey doğal. Hatta aracım bile tarlaya girmiyordu. Düşün. Bazen yürüyordum ben orada. Çok sevdim. Bir tane tarla da almak istedim orada ben. Ama nasip olmadı. Bu sabah öğrendim ki haberlerde, Bergama haberlerinde Çalıbahçe köyünde 233 dekarlık alana sanayi yapılacakmış. O kadar sevdim ki o doğayı, doğayla iç içeydi ve orada ben aykırış videosu yayınladım. Çünkü 10 gün boyunca insan yoktu orada. Doğayla iç içeydim, hayvanlarla iç içeydim ve çok sevdiğim bir bahçe. 10 gün önce budadım ve bugün de öğrendim ki o güzelim köyde 233 dekar yer imara açılmış ve sanayi olarak şu anda 1 milyon adet zeytin ağacı kesilecekmiş. İnşallah bunun önüne geçerler. İlk defa sevdim bir doğayı. Orada bildiğiniz haykırış yaptım o doğada. Yani o köyde.
Ve şu anda 233 dekalık alana sanayi yapılacağını haberini aldım bu sabah Bergama gündem haberlerinde. Çok üzüldüm. Hocam başka yer mi yokmuş? Niye oraya yapıyorlar? Yani Kayalık alana yapsınlar. Bir- Zeytin ağacı diyorsun. Yani o kadar sevdim. 1 milyon adet ağaç ve Bergama'nın en kaliteli yağının olduğu üçgen orası. Bozköy, Eğrigöl, Çalıbahçe ve Koyuneli. Buraların Bergama'da en kaliteli meyve çıkan ve en eski Edremit ağaçlarının olduğu bölge bugün sanayiye açılacakmış. İnşallah yetkililer var. Ya sıcak sıcak daha 10 gün önce budama yaptım ki o videomu izlemeyenler de izleyebilir. Bildiğiniz orada biz doğayla konuşmuştuk. Velhasıl abi inşallah bu karardan cayarlar da sanayi yapılmaz orada. Yapsınlar da başka yere yapsınlar. Yani. O bölgeye yapsın. Ya o gün hatta biz doğayı dinlemiştik. Doğanın mesajını size yayınlamıştık. Bu sefer gidip konuşursam acaba ne der doğa? Küsecek. Şimdi Binali abi sorunuz var mı? Teşekkür ederim. Yani bir yıl boyunca nasip oldu. Bugün size tanışma fırsatı bulduk. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Gerçekten biz burayı bahçe yaptık. Ben bu rahatsızlığımı burada yendim. Çok şükür iyiyim. Gerçekten burada yendim. Yani benim tamam torunlarım var, çocuklarım var, çevrem çok kalabalık. Çevrem var ama ben bu hastalığı bu bahçe sayesinde, bu doğa sayesinde yendim. Allah herkese nasip etsin. Evet. Kıymasınlar. O güzelim köylere de kıymasınlar. Evet. Burada da olacak. 1.750.000 metrekarelik alana da burada olacak şimdi. Foça'da Serbest mı? bölgeye. Bu serbest bölgeye. Hadi. Ama bizim arkamız taşlı. Biz de aynı şeyi yaşıyoruz. İnşallah bakalım sonumuz ne oluyor. Ama bizim resmi gazetede yayımlandı yani. Bizim arkası taşlı kart. Bak zeytin ağaçları yok yani. Gerçi zeytin ağacı yok. Orası boş bir alan ama yine de doğa. Yine de yemyeşiller taraf. Evet. Sizin sorunuz var mı abi? Hocam bir sorun yok. Üstad'dan önünde konuşamıyoruz. Allah başımızdan eksik He. etmesin. Amin amin. Her yere elindeyiz. He. Budadığım ağaçları bir göstereyim abi. Budama yapmadık bu videoda. Evet. Arkayı Şöyle abi gelin burada. böyle çekersin. Hı. Ya da ben alayım abi telefonu. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar, bahçenin bir kısmını budadım. İnce ara yapıyoruz biz sadece. Ağaçların şekillerini oluşturduk biz geçen seneden. Bu sene sadece bir ürün budaması yaptık, o kadar. Zaten iskelet yapıyı oluşturduğum için kalın dal da fazla çıkmıyor. Güneşten dolayı da net görünmüyor. Ondan göstermek istemedim. Sadece ince ara yapacağım burada. Geçen sene tabii çok farklı bir budama vardı burada. Bu sene farklı bir budama. Çok güzel meyvelerimiz var. Şu ağaçta sert budama yapmıştık tabii. Çizikler uygulamıştık. Sapları güçlendirdik burada biz. Bir yıl boyunca. Hepsi böyle top şekline geldi. Ağaçlarımız aynı seviyeye geldi. Bu kadar. Ki değerli takipçiler, teminki videoda tabi muhabbet uzayınca ağaç budamayı unuttuk. O esnada videoyu kapattıktan hemen sonra bir abimiz geldi bizim. Elinde 2 bidon. Tabi komşu. Geç abi yanına. Direkt şey dedi, ya dedi ilaç atacağım. Ölçünü bilemiyorum dedi. Tabii komşu. Hem ne yaptık biz bugün geldik, bütün komşuları tanıştırdık birbiriyle. Abimiz de şey yaptı bize, ya nasıl ilaç atayım dedi. Tam da böyle adamlara denk geldiniz. Tabii bahçesini gördük. Bahçesi sıkıntılı, hemen 2 bahçe ilerisi. Hemen buda dedi. Hemen budayacak bir durum değil bahçenin. Sıkıntılı bir bahçe. Şimdi değerli takipçiler, hemen ben küçükten bir ince ara yapayım. Bu bahçedeki video, eski video izlerseniz eğer şey yapabiliriz. Şöyle gelin abi. Gel. İzlerseniz orada yaptığımız işlemle şimdi yapacağımız işlem çok farklı. Bunda şu anda sadece ürün budaması yapacağız. Bir sonraki yılda meyve yapabilmesi için. Hani dersiniz ya var yılı yok yılı. Melih abi var yılı yok yılı var mı? Yok.
Geçen sene meyven var mıydı? Vardı. Vardı. Bir önceki yıl var mıydı? Vardı. Vardı. Önümüzdeki yıl yapacak mı? Fazlasıyla. Yapacak. Demek ki bakarsan var yılı yok yılı yok. Abi senin bahçende meyve var mı? Yok. Hayır yok. Neden yok? Makası şimdi. Geçen sene budamadım. Bu sene de gördüm. Ne dedim size? Önümüzdeki yıl meyve hiç yok. Bu bahçede var mı? Evet var. Geçen sene var mıydı? Var. Önümüzdeki yıl olacak mı? Evet olacak. Yıkılacak. Biraz daha böyle irdelersek eksik giden bir şeyler vardır. Onları tamamlarsan senin de yapar. Senin yaptığı gibi. Senin de var abi bu arada. Şimdi ince Eyvallah. ara yapalım. İnce ara nedir? Şimdi arkadaşlar yola sıfır bir yer olduğu için birazcık böyle ses alımında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Biz burada ince, geçen sene de yapmış olduğumuz gibi çok ince cılızları çıkarıyoruz ki yeni, taze ve daha gür sürgünlerle yola devam edebilelim. Şöyle inceleri bir dokunuş gerçekleştirelim. Zaten biz ortayı iskelet yapıyı oluşturduğumuz için kalın dal çıkarmayacağız. Diplerde işimiz yok, ortalarda işimiz yok. Sadece eteklerde işimiz var. Geçen sene bunun budamasını yaptığım için ikinci yıl çok rahat ediyorum. Çünkü iskelet yapı oluşmuş. İnce aralardan da çok meyve yapan ve zayıf dalları çıkarıyorum. Yazlık bahçesi olduğu için fazla boya gitmesini istemiyoruz. Minyatür olması gerekiyor. Fazla büyütmemizin hiçbir anlamı yok. Ocağın ortasındayız. Ocak 2023. Buralar sıcak bölgeler. Sıcak bölgelerde budamada herhangi bir problem olmaz. Abi yaprakları yakından bir çekebilir misin Bilal abi? Hastalık, herhangi bir mantarı hastalıklar yok. Allah senden razı olsun ya. Allah işini rast getirsin. Abi ha kemek ne kadar kötü bir şey değil mi? Sen ne diyorsun ya? Geçen sene neler dediniz neler. Aynen. Ama yok. İyi ki varsın. Teşekkür ederiz abi. İyi ki tanımışız seni. Biz abi artık alışığız biliyor musunuz? Yani bahçenin bir yıl sonra gireceği kıvam olsun, bir ay sonrası biliyoruz. Yani emin olduğumuz için her ne kadar tarla sahibi de kızsa, öfkelense ki zaten haklıdır da yani. Öfkelenmekte haklıdır. Çünkü o kadar dili yanmıştır ki o tarla sahibinin. Evet. Ah güzelim, el bebek, Nasıl bebek. kıydın, nasıl Yani, kıydın? ha bir de yazlık bahçesi, yazlık bahçesinin başrolü zaten ağaçlar. Tabii. Onların da kuracağını ya da yanlış budandığını hissetmek insanı ister istemez yıkıyor. Ama şey var, ikinci günleri var. Müsaade versen müsaade sevme de. Biz kendimiz yapamayız yani, zor o parayı. Helal görsek zor olur. Ya bir an belediye size çalışıyor ya. Sen mi yapamayacaksın ya? Tabii güzel çalışıyorum, bana çalışmıyor ya. Besleyen çıktı. Aslında çıktı vallahi. Baksana maşallah. Nasıl çıktı meydana, gördün mü? Ne El yaptım? değmesin. Vallahi eline Buradan sağlık. bir başladım. Böyle döndüm geldim. 360 demiş. Aynen. Yani içeriye kesinlikle karışmadım. Bir de ben geriden bakayım eksiğimiz var mı? İyi vallahi şimdi iyi boşalttın ya. Şimdi nefes alamıyor. Geçen senede onun iskeleti oluştu. Bu sene hocam tık tık gibi. Sizin senin mesela ağacın şey yani ya. Ben burada topluyorum. Kaç sene? Şöyle bir geriden bir bakalım abi. Bir 10 sene var galiba. Sizin rahat var. Var. Meyve ağaçlarında Tıraşını oldu bak işte. bir eriği budayalım. Bir de 2 dakika bir erik budayalım abi.
Ha ben gideyim, benim zamanım da yok fazla. Ben bir ilaç atayım. Tamam abi. Sonra konuşuruz yani yine. Şimdi geldi yanımıza, dedi ki tanımıyor. Ben de kendisi tanımıyor. Komşular da tanımıyor. Yeni almış tarlayı. Aynen, iyi, artık yeni tanıyacağım. Dedi ki komşular, seslendi. Ya ben komşulara atacağım da bakır atacağım. Nasıl bir oranda atayım dedi. Ya bahçeye gittim, baktım hemen ben komşunun. Siz şimdi o bahçeyi, o bakırı atsanız da ağacın gövdesine işlemeyecek. Ne dediniz bana? Gelmişken gene bir atayım dediniz. Yani her zaman yapacağınız işlemi doğru bir şekilde yapmak önemli. Ya şu ağaç da ne güzel oldu ya, bak göstersene. Açtı ağacı ya, ağacı açtı ya. Gördüm. Vallahi Olmazsa olmaz. Açtı yok, ben çok güzel yaptım da ağaç ne güzel açtı benim. İlaç için boşuna uğraşmadı. Bence de zaman kaybı oldu. İşte ben de Şimdi her gün gelirim erik budayalım size. Baktığımız zaman ben şu anda bunun yapraklı halini düşünüyorum. Burada geçen sene budamadık biz meyve ağaçlarını. Bu sene de meyveleri de budayalım dedik. Baktığım zaman yapraklı düşündüğüm zaman bu ağacı tamamen her taraf kapanacak. Bu ortadaki dallar yapraklanacak ve taneler tamamen küçük olacak. Bu ortayı bir açalım. Şunu buradan. Abi çok yakın çekmeni istiyorum ama. Bunun burada bize hiçbir vasfı var mı? Şunu. Yok. Yok. Kapadı şu. Çıkardık. Birazcık kendine geldi. Şunu da buradan çıkarıyoruz. Dalları üst üste bindirmiş. Çıkardık. Bu da birbirine sürtünüyorlar, görüyorsun. Nefes al. Bunu da buradan çıkaralım. Zaten mantığımızı kullandığımız zaman ortaya çok güzel bir şekil çıkacak. Üst üste binmişler, görüyorsun. Alalım bunu da buradan. Aldık. İki lider arka arkaya olmaz. Bunu da alıyoruz. Aldık. İçeri doğru giden bir dal var. Aldık. Liderler savaşı. Aynen, liderler savaşı. Belki olur bir defa at bir masaya. Şu burada tıkanmış boğul. Onu oradan çıkardım. Dur bura iyi, bura kuvvetli bir yer. Yani şu kadarlık bile yeterli. Gerçekten nefes al. Yani şurada ters bir durum var. Çıkaralım, çıkardık. Şimdi oldu. Birbirinden bağımsız dallar oluştu. Ne oldu? Şeklimiz çok güzel oluştu. Aynen. Bizimki değil tabii. Bizimki demiyor. Değerli takipçiler, videomuz bu kadar. Abone olun demiyorum. Zaten izlediniz mi, hepiniz abone oluyorsunuz. Önemli olan bilmeyenler ya da akıllı telefon kullanmayanlar varsa onlara izlettirin. Gruplarınız varsa paylaşın. Yani faydalı olduğunu düşünüyorum bu budamaların değerli takipçiler. Diyoruz ve Ellerine sağlık. kalın sağlıcakla, Allah'a emanet. Allah senden razı olsun.